Şeytan dediğimizde aklımıza genellikle tek bir figür gelir. Karanlığın efendisi, iyiliğin ezeli düşmanı, Tanrı'ya karşı gelen ilk isyancı. Ama ya bu figür sandığımız kadar tekil değilse, ya şeytan yüzyıllar boyunca farklı toplumların korkularıyla, mitleriyle ve düşman algılarıyla şekillenen bir mozaikse? Lucifer, İblis, Azazel, Samael, Mastema, Baphomet, her biri başka bir kültürün, başka bir inancın karanlık aynasında şekillenmiş bir isim. Kimi zaman düşmüş bir melek, kimi zaman ateşten yaratılmış bir cin, kimi zaman eski bir tanrı, kimi zaman da tüm düzenin karşısındaki muhalif bir figür. Bazısı açıkça kötülüğün adı, bazısı ise sorgulamanın, başkaldırının ve korkunun simgesi. Bu 2 bölümlük seride şeytana atfedilmiş 20 farklı ismi inceliyoruz. Her birinin kökenini, anlamını, mitolojide ve kutsal metinlerdeki yerini, zamanla geçirdiği dönüşümü ele alacağız. Amacımız bir kötü portresi çizmekten öte, insanlığın kötülüğü nasıl tanımladığını ve bu tanımları hangi isimler üzerinden inşa ettiğini anlamaya çalışmak. Çünkü bu isimler sadece bir düşmanı değil, aynı zamanda bir korkuyu, bir günahı, bir isyanı ve belki de bir hakikati temsil ediyor. Şimdi gelin Karanlıklar Lordu'nun isimlerine tek tek bakalım. Lucifer, belki de insanlık tarihinin en yanlış anlaşılan, en çok dönüşüme uğrayan ve en fazla sembolik anlam yüklenen isimlerinden biri. Bugün şeytanla özdeşleştirilse de Lucifer'ın hikayesi ne cehennemle başlar ne de iblisle. Aksine bu isim ışıkla başlar, aydınlıkla ve düşüşle. Lucifer kelimesi Latince'de ışık getiren ya da ışık taşıyan anlamına gelir. Lux yani ışık ve ferre yani taşımak fiilinden türemiştir. Antik Roma'da bu kelime sabahları doğudan yükselen ve gökyüzünde en parlak şekilde parlayan Venüs gezegeni için kullanılırdı. Yani Lucifer önce bir gök cismi olarak var oldu. Dini değil, mitolojik değil, tamamen astronomikti. Hatta bazı Roma metinlerinde tanrılara hizmet eden, sabahı müjdeleyen bir figür olarak geçer. Ama Lucifer'ın ismini bugün bildiğimiz anlamda şekillendiren şey eski ahitin Latince çevirisi olan Vulgata'dır. Yeşaya 14-12'de yer alan şu meşhur ifade "Quamodo cecidisti de caelo Lucifere fili aurore", yani ey sabah yıldızı, tan yerinin oğlu, göklerden nasıl da düştün. Bu ayetin orijinal İbranicesinde Lucifer kelimesi yok. Orada geçen sözcük helal, parlayan ya da parıltılı anlamına gelir. Bu mecaz dönemin baskıcı Babil kralını alaya alan bir siyasi hicivdir. Ama metin Latince'deki Lucifer çevresiyle birlikte yeni bir anlam kazandı. Hristiyan yorumcular bu düşüşü kozmik bir olay olarak okudular ve Lucifer böylece sadece bir kral değil, Tanrı'ya karşı gelen gururlu bir melek figürü haline geldi. Erken dönem Hristiyan teolojisinde Lucifer figürü özellikle Origenes ve Augustinus gibi düşünürlerce düşmüş melek anlatısıyla özdeşleştirildi. Tanrı'nın en güzel yarattığı melek gurura kapıldı, Tanrı'ya eş olmak istedi ve kovuldu. Bu anlatı İncil'de doğrudan bulunmaz ama Yeşaya'daki mecaz ile Luka İncil'inde geçen şeytanın gökten yıldırım gibi düşüşü cümlesi birleştirildiğinde Lucifer şeytan olarak anılmaya başlandı. Orta Çağ'da bu anlatı iyice yerleşti. Dante'nin ilahi komedyasında cehennemin en alt katında kımıldayamayan devasa Lucifer figürüyle karşılaşırız. John Milton'ın Kayıp Cennet, Paradise Lost adlı epik şiirinde ise Lucifer artık edebi bir kahramana dönüşmüştür. İsyan eden, özgür iradeyi savunan, düşüşüne rağmen baş eğmeyen figür. Ve burada önemli bir kırılma olur. Lucifer artık sadece şeytan değil, aynı zamanda başkaldırının sembolüdür. Aydınlıktan düşmesine rağmen kendi yolunu seçen, hizmetkar olarak cennette olmaktansa hükümdar olarak cehennemi tercih ederim diyen bir varlık. Bu onu klasik kötülükten farklılaştırır. Modern çağda Lucifer dini figür olmanın ötesine geçmiştir. Nietzsche'den Aleister Crowley'e, romantik şiirden Netflix dizilerine kadar pek çok alanda sembol haline gelmiştir. Kimileri için şeytanın adı, kimileri için özgürlük ve bireysel iradenin metaforudur. Rock müziği, okült felsefenin, gotik edebiyatın ve alternatif din yorumlarının içinden geçerken Lucifer artık tek bir hikayeye sığmaz olur. Ama her versiyonunda ortak bir tema vardır: düşüş. Ve belki de bu yüzden
Bizi büyüler çünkü düşen eskiden yüksek olandı. Güçlüydü, aydınlıktı ve belki de biz onun karanlığında kendi ışığımızı görmek istiyoruz. Yani Lucifer'ın hikayesi sadece bir meleğin değil, insanlığın ışıkla kurduğu çelişkili ilişkinin de hikayesidir. İblis, Kur'an'da şeytanın adı olarak geçen bu varlık, İslam düşüncesinde kötülüğün baş aktörü, lanetlenmiş isyancı ve nihai düşman olarak karşımıza çıkar. Ancak onun hikayesi sadece kötülük üzerinden değil, aynı zamanda varoluş, kibir, özgür irade ve ilahi plan tartışmaları üzerinden okunur. Çünkü iblis yalnızca günahın değil, Tanrı ile yüzleşmenin, secde etmemenin, karşı çıkmanın da sembolüdür. İblis ismi Kur'an'da 11 ayette geçer. En dikkat çekici sahne elbette ki insanın yaratılış anıdır. Allah, melekler ve iblise Adem'e secde etmelerini emreder. Melekler secde eder. Ancak iblis bu emre karşı gelir. Neden? Çünkü o ateşten yaratılmıştır. İnsansa çamurdan, topraktan. Ateş onun gözünde daha üstündür. Bu gerekçeyle secde etmeyi reddeder ve Tanrı tarafından lanetlenir. Ama burada dikkat çekici olan şudur. Kur'an'da iblisin meleklerden olmadığı belirtilir. Kehf suresi 50. ayette cinlerdendi denir. Çünkü İslam inancına göre melekler günah işlemez, özgür iradeleri yoktur. Cinlerse özgür iradeye sahiptir ve iyiyi ya da kötüyü seçebilir. Bu ayrım iblisin neden karşı gelebildiğini açıklamak için önemlidir. Diğerlerinde bu olmayacak. Bu bölüme dikkat. Peki iblis isminin kökeni ne? Bu konuda çeşitli görüşler var. Bazı dil bilimcilere göre iblis Yunanca diabolos, iftiracı, saptırıcı kelimesinden türemiş olabilir. Bazıları ise Arapça ablasa kökünden geldiğini, yani ümidini yitiren, Allah'ın rahmetinden umudunu kesen anlamı taşıdığını söyler. Her iki yaklaşım da onun karakterine uygundur. Hem saptırıcı hem de umutsuz. İblisin reddedişi ve düşüşü sadece bir isyan değil, bir sınav anıdır. O ana kadar Tanrı'ya ibadet eden ilahi meclise yakın bir varlıkken sadece bir tek emri reddettiği için lanetlenmesi İslam düşüncesinde çokça tartışılmıştır. Kimilerine göre bu kibrin cezasıdır. Kimilerine göre ise Tanrı'nın büyük planının bir parçasıdır. İblis insanı imtihan etmekle görevlendirilmiştir aslında. Aslında iblis sadece secde etmeyip kenara çekilmez. O Tanrı'ya meydan okur, der ki beni azdırmana karşılık andolsun ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Bu İslam teolojisinde çok önemli bir andır çünkü iblis sadece itaatsizlik etmez, aktif olarak insanı yoldan çıkarmak için de yemin eder ve kıyamete kadar da süre ister. Bu süre ona verilir. Tanrı ona bir rol biçer. İnsanların kalplerine vesvese vermek, onları kandırabilmek ve sınamak. Fakat bu görev onun kurtuluşu anlamına gelmez. İblis ebedi lanete mahkumdur. Burada ilginç olan bir başka detay daha vardır. Kur'an'da şeytan kelimesi bir varlık adı değil, bir sıfattır. Her şeytan, yani saptırıcı varlık iblis değildir. Cinlerden ya da insanlardan da şeytanlar olabilir ama iblis özel isimdir. Şeytanların ilki, lideri, arketipidir. Tasavvufta ise iblisin hikayesi daha sembolik, hatta trajik yorumlanır. Örneğin Hallacı Mansur gibi bazı sufiler iblisin Tanrı'ya duyduğu aşk yüzünden Adem'e secde etmediğini, yani Tanrı'dan başka hiçbir varlığa eğilmek istemediğini söyler. Bu Ortodoks inanç tarafından sapkınlık olarak görülse de iblis figürünün ne kadar katmanlı olduğunu gösterir. Bazıları için iblisin isyanı bir gurur değil, bir sadakat sınavı da olabilir. Modern çağda ise iblis sadece dini bir karakter olmaktan çıkmıştır. Edebiyatta, sinemada, popüler kültürde karşımıza karanlığın efendisi olarak çıkar ama onu diğer iblisi figürlerden ayıran şey çok daha insani bir gerekçeyle yoldan çıkmasıdır. Gurur, kendini üstün görmek, haklı olduğunu sanmak ve belki de en insani olanı boyun eğmemek. İblisin hikayesi aslında insanın hikayesi gibidir. Gururla başlar, düşüşle devam eder ama hiç susmaz. Çünkü iblisin en güçlü yanı vazgeçmemesidir. Ne kendi davasından ne de insanı kandırma hırsından. Ve bu yüzden hala fısıldıyor birilerine. Ben ateştenim diyor, sen topraktansın. Azazel. Bu isim dinler tarihinde belirsizliği ve çoklu anlam katmanlarıyla öne çıkan en gizemli figürlerden biridir. Kimine göre o çöle gönderilen bir günah taşıyıcısı, kimine göre ise gökten düşen, insanlığa kötülüğü öğreten lanetli bir melektir. Azazel ne tamamen melek, ne tamamen şeytan, ne doğrudan düşman ne de bir kurban. Peki kim?
gerçekten. Azazel ismi ilk kez Yahudi kutsal metinlerinden Levililer kitabında geçer. Yom Kippur yani kefaret gününe dair anlatımda şöyle denir. Baş kahin iki teke seçer. Biri Tanrı için kurban edilirken diğeri Azazel'e gönderilir. Halkın tüm günahları bu teke üzerine yüklenir ve o çöllere, terk edilmiş bir diyara Azazel'e yollanır. Buradaki Azazel bir kişi mi, bir yer mi, bir sembol mü? İşte tartışma burada başlar. Bazı yorumculara göre Azazel çölde yaşayan iblisi bir varlıktır. Günahlarla yüklü, günah keçisi ona gönderilerek sembolik bir arınma sağlanır. Kimilerine göre ise Azazel, günahların yollandığı yer anlamında coğrafi bir bölgedir ama ne olursa olsun Azazel burada günahla özdeşleştirilmiştir. Tanrı'nın değil, onun karşısında duran tarafın temsilcisidir. Ancak Azazel'in gerçekten şeytani bir kimlik kazanması Tevrat'tan ziyade apokrif metinlerde, özellikle de Enok kitabında gerçekleşir. Bu metin kutsal kanona dahil edilmemiştir ama Yahudi mistisizmi ve demonolojisi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Enok kitabına göre Azazel, gökyüzünden yeryüzüne düşen 200 melekten biridir. Watchers, izleyiciler adı verilen bu melekler insan kadınları arzular, onlarla çiftleşir ve onlara yasak bilgiler öğretir. Azazel'in öğrettiği bilgiler özellikle dikkat çekicidir. Silah yapımı, makyaj, süslenme, savaş sanatı ve büyü. Yani insana medeniyetin ama aynı zamanda yozlaşmanın, şiddetin, hırsın ve baştan çıkarmanın bilgilerini verir. İşte bu nedenle Tanrı tarafından en çok lanetlenenler arasında yer alır. Cebrail ve Mikail gibi baş melekler Azazel'in zincire vurulup karanlık çukurlara kapatılmasını sağlar. Kıyamete dek orada kalacaktır. Bu anlatı daha sonra Hristiyan demonolojisine de sızar. Azazel artık sadece bir günah taşıyıcısı değil, doğrudan doğruya düşmüş bir melektir. Hatta bazı kaynaklarda Lucifer'ın yardımcısı, bazı ezoterik metinlerde ise onunla aynı varlık olduğu dahi iddia edilir. İslam kültüründe Azazel ismi doğrudan Kur'an'da geçmez. Ancak bazı eski İslami tefsirlerde iblisin asıl adının Azazil olduğu öne sürülür. Yani düşmeden önce Tanrı'ya ibadet eden varlığın adı Azazil'dir. İsyan ettikten sonra ise iblis olur. Bu yorum her ne kadar Kur'an temelli olmasa da halk arasında belirli bölgelerde yaygın bir inanç haline de gelmiştir. Ama belirli bölgelerde. Peki modern çağda Azazel neye evrildi? Popüler kültürde Azazel genellikle karanlığın eski efendisi olarak karşımıza çıkar. Marvel evreninde bir iblis mutant, bazı romanlarda Lucifer'ın sadık hizmetkarı, korku filmlerinde ise insan bedenine musallat olan bir cin, bir ruh. Ama dikkat, bu versiyonların hiçbirinde Azazel net bir kötülük sembolü değildir. O daha çok bilgi ve günah arasında sıkışmış bir aracı, bir katalizördür. Azazel'in hikayesi tam olarak budur. İyilikle kötülüğün, bilgi ile sapmanın, arınma ile yozlaşmanın sınırında bir figür. Bir yandan günahları uzaklaştıran keçi ile temsil edilen sembolik arınma, diğer yandan insanı bozan yasa dışı bilgilerle gelen düşüş. Azazel, şeytani anlatılar içinde en çok bizi andırandır. Çünkü o da tıpkı bizler gibi hem arınmak ister hem yoldan çıkar, hem karanlığı tanır hem ışıktan kopamaz. Satan. Bugün bu kelimeyi duyduğumuzda çoğumuzun zihninde aynı figür belirir. Tanrı'nın ezeli düşmanı, cehennemin efendisi, kötülüğün bizzat kendisi. Ama bu güçlü çağrışıma rağmen Satan'ın orijinal hikayesi çok daha farklıdır. Hatta şaşırtıcı gelebilir ama Satan başlangıçta Tanrı'ya karşı değil, insanlara karşı konumlanan bir varlıktır. Bir düşman değil, bir görevli, bir şeytan değil, bir savcıdır. İbranice'de Satan kelimesi özel bir isim değil, bir sıfattır. Satan kelimesi karşı koyan, engelleyen, düşman olan ya da itiraz eden anlamına gelir. Tevrat'ın en eski kitaplarında, özellikle Eyüp ve Zekeriya kitaplarında geçen Satan aslında ilahi düzene dahil bir figürdür. Yani Tanrı'nın mahiyetinde çalışan bir tür görevli melektir. Rolü ise oldukça dikkat çekici. İnsanların ahlaki duruşlarını test etmek, onları Tanrı'nın huzurunda sorgulamaktır. Örneğin Eyüp kitabında Satan Tanrı'nın huzuruna çıkar ve Eyüp adlı kulun sadakatini sorgular. Eyüp sana sadık çünkü her şey yolunda gidiyor. Ama nimetlerini elinden alsan sana isyan eder der. Tanrı da bu meydan okumaya izin verir. Satan Eyüp'e felaketler yağdırır ama Eyüp inancını korur. Burada Satan kötülüğü temsil etmez, sınavı temsil eder. O Tanrı'nın düşmanı değil, onun adalet mekanizmasındaki bir aktördür. Bu anlatılar Satan'ı bir şeytandan çok bir tür göksel savcıya dönüştürür. Tıpkı bir mahkeme salonunda savcının görevinin sanığı suçlamak değil,
değil, gerçeği ortaya çıkarmak olması gibi. Satan da insanların kalplerindeki niyeti ortaya koymakla görevlidir. Bu nedenle Zekeriya 3.1'de başkâhin Yeşu'nun yanında duran Satan figürü onun suçlu olduğunu Tanrı'ya iddia eden bir varlık olarak tasvir edilir. Peki Satan nasıl oldu da kötülüğün sembolü haline geldi? Bu dönüşüm özellikle Babil sürgünü sonrası Yahudi düşüncesinde, daha sonra ise Hristiyan teolojisinin gelişimiyle gerçekleşir. Zerdüşti dualist inançtan etkilenen bazı Yahudi mezhepleri iyiliğin ve kötülüğün iki ayrı ilahi güç tarafından temsil edildiği bir evren anlayışına kayar. Bu süreçte Satan yavaş yavaş Tanrı'nın bir görevlisi olmaktan çıkar. Ona karşı olan bir güç haline gelir. Özellikle İncil'in yeni ahit bölümlerinde Satan artık yalnızca karşı çıkan değil, Tanrı'nın düzenine baş kaldıran bir varlıktır. İsa çölde 40 gün oruç tuttuğunda onu kandırmak için gelen figür Satan'dır. Ona dünya krallıklarını sana vereceğim der. Artık sadece sınayan değil, yoldan çıkaran bir güçtür. Luka İncil'inde İsa şöyle der: "Ben şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm." Bu cümle Satan'ın artık gökte gibi görevli değil, düşmüş bir melek olarak algılandığının işaretidir. Lucifer'da anlattığımız hikayeyi burada birleştirebilirsiniz aslında. Vahiy kitabında bu dönüşüm artık tamamlanır. Satan artık eski yılandır, iblistir, dünyayı aldatandır. Tanrı ile doğrudan savaşan, meleklerle savaşan, sonunda 1000 yıl boyunca zincire vurulup ateş gölüne atılacak olan mutlak kötülük figürüdür. Ama bu anlatılar bir evrimdir. Tek ve sabit bir Satan yoktur. Her metin, her dönem, her inanç ona yeni bir kimlik kazandırır. Yahudi geleneğinde Tanrı'nın sorgulayıcı meleği olan Satan, Hristiyanlıkta Tanrı'ya karşı çıkan kozmik düşmana dönüşür. İslam'da ise bu isim kullanılmaz. O artık iblistir. Bahsetmiştik, İslam'ın anlatısı da farklıdır. Modern çağda ise Satan dini sembolizmin ötesine geçmiştir. Satanizm denilen akımların bazıları literal bir iblise değil, bireysel özgürlük, otorite karşıtlığı ve geleneksel değerlerin sorgulanmasına odaklanır. Anton LaVey'in 1966'da kurduğu Şeytan Kilisesi, Satan'ı metaforik bir figür olarak sahiplenir. İsyanın, özgürlüğün ve bireyselliğin sembolü. Ama ironik olan da şudur: Satan'ın tarihsel yolculuğu onun hep bir karşı figür olduğunu gösterir. Örneğin Tanrı adına insanlara karşıdır. Sonra Tanrı'ya karşı olur. Ardından toplumun kurallarına, ahlaki kalıplarına, hatta kutsallığın bizzat kendisine karşı konumlandırılır. Satan her dönemde yeniden doğar. Çünkü karşı çıkan figür insanlık için her zaman güncel kalır. Bir düzene, bir otoriteye, bir normlar sistemine karşı gelen her şeyde biraz bu Satan vardır. Diablo. Bugün Diablo ismini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen şey belki de meşhur video oyunu serisi ya da bir korku filmidir. Kara pelerinli, boynuzlu, gülümsemesi sinsi bir varlık. Ama bu isim popüler kültürdeki haline gelmeden çok önce binlerce yıl boyunca sapkınlık, iftira, bölücülük ve yıkıcılık gibi anlamlar taşımıştı. Asıl köklerine indiğimizde Diablo'nun şeytana verilen bir isimden çok daha fazlası olduğunu görürüz. Bu kelime yıkıcı sözün, düzen bozucu dilin, zihinsel manipülasyonun ismidir. Diablo kelimesi doğrudan Latince diabolus'tan gelir. Bu kelime ise daha eski olan Yunanca diabolos kelimesinden türemiştir. Diabellein fiilinden türeyen bu sözcük karalamak, iftira atmak, ayırmak, parçalamak anlamlarına gelir. Dolayısıyla diabolos kelimesinin temelinde fiziksel bir saldırı değil, zihinsel bir yıkım vardır. Dil yoluyla yapılan bir bölme, bir iftira, bir bozgunculuk. Yunanca diabolos başlangıçta sadece iftiracı anlamında kullanılırdı. Ama Septuaginta'nın, yani eski ayetin Yunanca çevirisinde İbranice Satan kelimesi çoğunlukla diabolos olarak çevrildi. Bu çeviri teolojik bir devrime neden oldu. Çünkü Satan kelimesi bir sıfatken diabolos artık sabit bir düşmanı, tekil bir varlığı işaret etmeye başladı. Böylece şeytan kavramı bir kişilik kazandı ve kötülüğün ete kemiğe bürünmüş simgesi haline geldi. Yeni ahitte bu dönüşüm daha da belirginleşir. Özellikle Matta, Luka ve Vahiy kitaplarında diabolos kelimesi artık Tanrı'nın doğrudan düşmanı, insanlığın baş ayartıcısı ve kozmik kötülüğün kaynağı olarak kullanılır. Mesela İsa çölde oruç tuttuğunda onu sınayan figür doğrudan diabolos olarak da adlandırılır. Vahiy kitabında ise bütün dünyayı saptıran yılan,
O eski ejderha Diabolos ve şeytan şeklinde tanımlanır. Lakin bir ayrımı iyi fark etmelisiniz. Latince ve Yunanca çeviriler arasındaki farklar. Burada bu ayrımı yaratan çeviri isimleri değiştiren. Dikkat çekici olan bir başka şey Diabolos'un doğrudan şiddetle değil, sözle, aldatmayla, sahte vaatlerle hareket etmesidir. O güç kullanmaz, zihni bulandırır. Gerçekle yalan arasındaki sınırları bulanıklaştırır, ikna eder, ayırır. Tam da isminin etimolojik kökeninde olduğu gibi bölüp atan. Orta Çağ gelindiğinde Hristiyan teolojisinde Diabolos kelimesi neredeyse tüm iblisi varlıkların ortak ismi haline gelir. Bazen Lucifer'la özdeşleştirilir, bazen tüm düşmüş meleklerin genel adı olur. Ancak bu dönemde şeytanla özdeşleştirilen imajların büyük çoğunluğu bu Diabolos anlatısına dayanır. Baştan çıkarıcı, ikiyüzlü, kandırıcı, görünüşte cazip ama içten yıkıcı bir figür. İngilizce'de bugün kullandığımız devil kelimesi de bu kökten gelir. Diabolos, diabol, devil. Yani şeytan kelimesi Batı dillerinin büyük çoğunluğunda iftiracı, saptırıcı, bölücü anlamlarını etimolojik olarak içerir. Bu oldukça çarpıcıdır çünkü kötülük burada fiziksel bir eylem değil, dilsel bir silahtır. Bir sözle bölmek, bir cümleyle yoldan çıkarmak, bir vaatle yok etmek. Modern çağda Diablo ismi özellikle sinema, müzik ve oyunlarda neredeyse bir markaya dönüşmüştür. Diablo adlı oyun serisi cehennem, iblisler ve ruhların savaşını konu alırken bu isimle bir tür karizma da inşa edilir. Çünkü Diabolos sadece korkunç değil, aynı zamanda zeki, ikna edici ve cazibeli bir figürdür. İşte bu da onu sıradan kötülükten ayırır. Diabolos kaos yaratmaz, düzenin içinden düzeni bozar, kapıyı kırmaz, kandırarak açtırır, kötü görünmez, iyiymiş gibi davranır. O sadece Tanrı'ya değil, yani hakikate de karşıdır. Bu yüzden her dönemin Diabolos'u değişir. Bazen bir lider olur, bazen bir ideoloji, bazen bir propaganda. Ama özünde hep aynıdır. Ayıran, karalayan, yoldan çıkaran, yani Diabolos. Sadece bir isim değil, bir eylem biçimi olarak düşünün. Samael, kimi kaynaklarda Tanrı'nın ölüm meleği, kimilerinde ise şeytanların en sinsi olanı. O hem ilahi planın bir parçası hem de insanlığın baş belası. Bazı geleneklerde melek, bazı metinlerde iblis, bazen emir kulu, bazen baştan çıkaran bir baş isyancı. Ve belki de bu ikilik onu şeytan figürleri arasında en çok kafa karıştıran, en çok çelişki taşıyan karaktere dönüştürür. Çünkü Samael'in doğası sabit değil, çift yüzlü, ikili ve çoğu zaman da kasıtlı olarak muğlaktır. Samael'in adı ilk olarak Yahudi mistik geleneğinde, özellikle de Kabala ve apokrif metinlerde karşımıza çıkar. İbranice kökenli olan ismi iki parçadan oluşur. Sama, zehir ya da körlük ve El, Tanrı. Yani kelime tam anlamıyla Tanrı'nın zehri ya da Tanrı tarafından zehirlenmiş gibi okunabilir. Bu çelişkili isim bile başlı başına bir ipucu sunar. Samael, Tanrı'ya ait olan ama aynı zamanda zararlı, tehlikeli, yıkıcı bir güçtür. Klasik Yahudi metinlerinde Samael genellikle bir ölüm meleği olarak tanımlanır. İnsan ruhunu alan, ölüm anında hazır bulunan, ölümün gerçekleşmesi için ilahi izni bekleyen varlık. Ancak bu görev ona karanlık bir nitelikte yükler. Samael tıpkı Azrail gibi bir ölüm ajanıdır ama farkı onun daha kişisel, daha aktif, daha baştan çıkarıcı bir rol oynamasıdır. Yine de Samael sadece ölümle sınırlı değildir. Özellikle Zohar gibi kabalistik metinlerde onun karanlıkla kurduğu ilişki daha da belirginleşir. Samael, Lilith'in eşi olarak anılır. Evet, aynı Lilith, Adem'in ilk eşi olduğu söylenen, Tanrı'ya değil kendine itaat eden kadın figürü. Bu birliktelik sadece fiziksel bir ilişki değil, sembolik bir evlilik gibidir. Yıkıcı eril enerjinin baş kaldıran dişil güçle birleşimi. Bu anlatılarda Samael artık bir ölüm ajanı değil, bir ayartıcıdır. İnsanları günaha sürükleyen, arzularını kışkırtan, özellikle cinsellik ve güç yoluyla ruhları yozlaştıran bir varlığa dönüşür. Onun en güçlü silahı korku değil, arzudur. Şiddet değil, cazibedir. Bazı metinlerde Samael'in eski ahitteki bazı trajik olayların ardındaki görünmeyen güç olduğu ima edilir. Örneğin Tanrı'nın Hazreti Musa'yı öfkelendiği bölümde ölüm meleği olarak ortaya çıkan varlığın Samael olduğu düşünülür. Ya da Mısır'daki ilk doğanların ölümünde kapıya kan sürülmemiş evlere giren yıkıcı güç bazı kabalistik geleneklerde
Samael'le özdeşleştirilir. Burada o Tanrı'nın işini gören ama aynı zamanda sınır tanımayan bir güç gibidir. İlginç bir detay da şudur. Hristiyan demonolojisinde Samael'in rolü büyük ölçüde şeytanınkiyle örtüşür. Hatta bazı kaynaklarda Samael, Lucifer'la bir tutulur ya da onun bir yönü olarak kabul edilir. İkiz kardeşi. Bazılarında ise bizzat Tanrı'nın melekler içindeki kara elidir. Tıpkı iblis gibi secde etmeyen değil, görevini yerine getiren ama soğukkanlı, acımasız ve hesap sormayan bir figür. Modern çağda ise Samael ezoterik okültizminde sıkça karşımıza çıkar. Özellikle simya ve batı mistisizminde Samael hem yıkımı hem dönüşümü temsil eder. Ölüm getirmesi onun korkunçluğunun değil, gerekli bir dönüşümün temsilidir. Tıpkı doğada çürümenin yeni yaşamı başlatması gibi. Samael'in zehri bir panzehire de dönüşür bazen. Popüler kültürde Samael az ama derin iz bırakmıştır. Hellboy gibi yapımlarda şeytani bir varlık olarak resmedilirken bazı fantastik romanlarda baş meleklerle şeytanlar arasındaki gri bölgeyi temsil eden çok katmanlı bir karakterdir ve bu onun özüne uygundur. Ne tam melek ne tam iblis, ne sadece yok eden ne de iyileştiren. Samael'in asıl mesajı şudur bence. Bazı güçler vardır ki iyi ya da kötü olarak sınıflandırılamaz. Onlar görevlerini yerine getirir. İster ölümü getirerek, ister arzuyu kışkırtarak ve her seferinde bir gerçekliği açığa çıkarır. İnsan ne zaman Samael'le karşılaşsa biraz kendi sınırlarıyla da yüzleşir. Mastema ne doğrudan Tanrı'nın düşmanı ne de şeytanın klasik temsilcisi. Onun hikayesi diğer iblisi figürlerden çok daha rahatsız edici bir soruyu gündeme getirir. Kötülük her zaman Tanrı'ya karşı mı işlenir? Ya bazen Tanrı'nın bilgisi ve hatta izni dahilinde de kötülük yapılırsa, Mastema figürü kutsal kitapların resmi kanonlarında değil, daha çok apokrif Yahudi metinlerinde, özellikle Jübileler kitabında karşımıza çıkar. Bu kitap Tevrat'ın alternatif bir versiyonu gibi işlev görür. Olayları farklı bir zaman düzeni ve daha detaylı bir anlatımla yeniden sunar ve burada karşımıza tanıdık ama bir o kadar da sarsıcı bir karakter çıkar. Mastema. İlk olarak isminin anlamından başlayalım. Mastema kelimesi İbranice'de düşmanlık, nefret, bela gibi anlamlar taşıyan mastemah kökünden gelir. Yani bu varlık ismiyle bile bir tehdit içerir. Ama asıl mesele bu tehdidin nereden geldiği ve kimin adına işlendiğidir. Çünkü mastema şeytan gibi Tanrı'ya isyan etmiş değildir. Aksine Jübileler kitabına göre hala Tanrı'nın huzuruna çıkabilen, hatta ondan görev alan bir varlıktır. Anlatıya göre Nuh tufanından sonra Tanrı dünyayı temizler. Bütün kötü ruhları, yeryüzünde insanları baştan çıkaran şeytani varlıkları zincire vurur. Ancak Mastema Tanrı'ya çıkar ve der ki, bırak onların bir kısmı yeryüzünde kalsın. İnsanlar tamamen özgür olursa iyiliği kendi istekleriyle değil, zorunluluktan seçecekler. Onları sınayacak, kandıracak bir şey kalmazsa bu sınav sayılmaz. Tanrı da ona kısmen hak verir ve kötü ruhların bir kısmının serbest bırakılmasına izin verir. Ancak onların başında Mastema olacak. Görevi açık. İnsanları saptırmak, sınamak, denemek. Bu noktada Mastema, İblis veya Lucifer gibi Tanrı'ya baş kaldıran bir figür değildir. O kötülüğü izinle yapar. Bu da onu mitolojik kötü figürlerin çoğundan ayırır. Mastema, tanrısal adaletin karanlıkta çalışan eli gibidir. Tıpkı mahkemede sanığı tuzağa düşürmeye çalışan bir savcı gibi. İşin daha da ilginç tarafı, Mastema yalnızca insanlara karşı değil, bazen peygamberlere karşı da görev alır. Örneğin Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etme hikayesinde bazı apokrif metinlere göre İbrahim'in zihnine bu fikri sokan Tanrı değil, Mastema'dır. Ama bunu da Tanrı'nın bilgisi dahilinde yapar. Bu tür anlatılar Mastema'yı şeytanın bir taklidi olmaktan çıkarıp daha tehlikeli ve daha metafizik bir konuma yerleştirir. Tanrısal düzenin içindeki kötülüğün temsilcisi. Bu figürle karşılaştığımızda sadece insanın değil, Tanrı'nın adalet anlayışının da sınırları sorgulanmaya başlanır. Bazı geleneklerde Mastema meleklerin düşüşüyle bağlantılı görülür. Henok geleneğinde yer alan Watchers, yani gözlemciler gibi, o da Tanrı'nın iradesiyle hareket eden ama zamanla sınırları aşan bir figürdür. Kimi metinlerde düşmüş meleklerle aynı hizada anılır, kimilerinde ise onların hala yönetiminden sorumlu olan bir üst şeytan, bir üst iblis olarak resmedilir. Modern okült literatürde Mastema kara büyüyle ilişkilendirilmiş, özellikle cezalandırıcı ve manipülatif enerjilerle de özdeşleştirilmiştir. Bazı büyü sistemlerinde çağrılabilir bir ruh, bazı ezoterik listelerde ise Tanrı'nın kara ajanı olarak betimlenir.
Popüler kültürde ise Mastema hala nispeten geri plandadır. Ancak görevli şeytan fikri özellikle son dönemlerde yükselen anti kahraman temasının içinde yer bulmaya başlamıştır. Kötü görünen ama bir işlevi olan karakterler ve işte tam da bu noktada Mastema'nın temsil ettiği fikir zihnimizde bir gedik açmaya başlar. Kötülük eğer ilahi bir planın parçasıysa hala kötülük müdür? Ve bir varlık kötülüğü bilerek, isteyerek ama Tanrı adına yapıyorsa o hala şeytan mıdır? Mastema'nın hikayesi iyi kötü, doğru yanlış, emir isyankar ayrımlarını bulanıklaştırır. Çünkü o isyan etmez, emir alır ve Tanrı'nın izniyle kötülüğü yeryüzüne taşır. Belial. İsmi duyulduğunda ürperten bir uğultu, kelime anlamıyla ise sadece değersiz bir şey. Ne ilk başta melek ne de doğrudan düşmüş bir varlık ama zamanla öyle bir dönüşüm geçiriyor ki hem kutsal metinlerdeki en tehlikeli figürlerden biri haline geliyor hem de şeytanın kendisiyle özdeşleştiriliyor. Belial insanlığın ahlaki çöküşünü temsil eden bir varlığa, hatta bir karanlık felsefeye dönüşüyor. Önce isme bakalım. Belial, İbranice Belial kelimesi iki parçadan oluşur. Beli, yok olmadan ve yaal, değer, yarar, fayda. Yani kelime anlamı şudur: değersizlik, işe yaramazlık, hiçbir faydası olmayan şey. Bu Belial'ı diğer iblis figürlerinden ayıran ilk fark. O baştan beri kötülükle tanımlanmaz ama faydasızlıkla, bozulmuşlukla, yozlukla tanımlanır. İlk olarak eski ayette karşımıza çıkar. Ancak burada Belial bir kişi ya da ruh değil, daha çok bir sıfattır. Örneğin Belial'in oğulları ifadesi Tanrı'ya karşı gelen, yasa tanımayan, isyankar ve ahlaksız insanlar için kullanılır. Yani Belial kötülüğün kişiselleşmiş hali değil, kötülüğün dili, tavrı, halidir. İşe yaramaz adamlar, ahlaksız topluluklar gibi. Ama zamanla işler değişir. Özellikle 2. Tapınak dönemi Yahudi metinlerinde Belial artık bir sıfat değil, gerçek bir varlığa, bir figüre dönüşür. Qumran Vadisi'nde bulunan ölü deniz parşömenlerinde bu dönüşümü çok net görürüz. Işık Oğulları ve Karanlık Oğulları Savaşı adlı metinde Belial, karanlığın başında duran varlık olarak tanımlanır. O artık yalnızca ahlaki bir çürümenin adı değil, bir savaş lordudur. Işığa karşı karanlığı, iyiliğe karşı kötülüğü örgütleyen, yöneten, büyüten bir güç. Burada Belial karanlığın meleği olarak anılır. Üstelik başka tanıdık figürlerle birlikte çalışır. Onunla birlikte hareket eden ruhlar arasında Mastema da vardır. Böylece Belial sadece sembolik kötülük değil, aynı zamanda şeytani bir hiyerarşinin başı, organizasyon sahibi, düşmüş düzenin lideri haline gelir. Belial'in yönetiminde yalan, kargaşa, iftira ve şehvet vardır. Ve hedefi nettir: adaletin, doğruluğun, ışığın temsilcilerini yok etmek. Bu figür Hristiyan metinlerine de geçer. Özellikle Pavlus'un Korintlilere yazdığı 2. mektupta Belial açıkça şeytanla özdeşleştirilir. Mesih ile Belial arasında nasıl bir uyum olabilir? Bu soru retoriktir. Çünkü cevap açıktır: hiçbir uyum yoktur. Pavlus burada Belial'i açıkça İsa karşıtı olarak sunar. Böylece Belial artık bir sıfat değil, Lucifer kadar karanlık ve kişiselleşmiş bir kötülüğün adıdır. Orta Çağ demonolojisinde ise Belial cehennemdeki en yüksek dereceli 4 prensten biri olur. Bazen cehennemin yargıcı, bazen yozlaşmış yöneticilerin hamisi, bazen de şehvetin ve para hırsının sembolüdür. Grimoire'larda, yani büyü kitaplarında Belial bir iblis olarak çağrılabilir ama dikkat, onun çağrılması her zaman manipülatif bir bilgi ya da kısa vadeli bir kazanç içindir. Çünkü o uzun vadede insanın ruhunu değersizliğe sürükler. Tam da isminin özünde olduğu gibi. Modern çağda ise Belial dini çerçevenin dışına taşmış bir sembole dönüşmüştür. Özellikle satanizm, okültizm ve karanlık felsefi akımlar içinde Belial, düzeni reddeden, kuralları sorgulayan, fayda ve erdem gibi kavramları küçümseyen bir duruşu temsil eder. Kimileri için bu anarşist bir özgürlük sembolüdür. Kimileri içinse mutlak bir nihilizmin simgesi. Özellikle Lavey satanizminde Belial, özgürlük ve bağımsızlık anlamında kullanılır. Kişinin kendi hükümdarı olması, hiçbir üst güce bağlı kalmaması demektir. Ama tam da bu noktada Belial'in tehlikesi de ortaya çıkar. Her şeyi sorgulamak sonunda hiçbir şeye inanmamakla sonuçlanırsa, her düzeni reddetmek sonunda değersizliğe dönüşürse, her sınırı aşmak sonunda tüm anlamı silerse, Belial'in yolu baştan çıkarmaktan çok çürütücüdür. Zehirli sözler, boşa geçen yaşamlar, alaycı bir zeka ve inançsız bir zihin. Belial'in asıl gücü budur. Seni kötülüğe zorlamaz. Sadece iyi olanın anlamsız olduğuna ikna eder.
Baphomet. İsmini duyan birçok insanın gözünün önünde aynı figür belirir. Keçi başlı, insan gövdeli, elinde ezoterik işaretler taşıyan bir yaratık. Bir memesinden süt akan dişi, diğer yandan kaslı bir erkek. Bir el yukarıyı, bir el aşağıyı gösterir. Başı pentagramla çevrilidir ve çoğu insan bu görüntüyü gördüğünde şunu sorar: bu şeytan mı? Ama Baphomet'in hikayesi şeytandan çok daha karmaşıktır. Çünkü o ne doğrudan bir iblistir ne de klasik bir tanrı. Onun hikayesi korkunun, yanlış anlaşılmanın, propagandanın ve zamanla karanlıkta doğan bir sembolün hikayesidir ve hepsi tarihin en gizemli örgütlerinden biriyle başlar: tapınak şövalyeleri. Baphomet isminin bilinen en eski kaynağı 14. yüzyıldaki tapınak şövalyeleri yargılamalarına dayanır. 1307 yılında Fransa Kralı 4. Philip bu güçlü şövalye tarikatını ortadan kaldırmak için harekete geçer. Suçlamalar oldukça ağırdır: sapkınlık, homoseksüellik, kutsal değerlere hakaret ve özellikle de Baphomet adında bir puta tapmak. Ancak burada dikkat çekici olan şey, hiçbir duruşmada Baphomet'in neye benzediği konusunda net bir tanım verilmez. Bazıları onun bir erkek başı olduğunu söyler, bazıları insan dışı bir varlık, bazıları ise bir baş ama konuşan bir baş olduğunu belirtir. Yani Baphomet en başından beri görünmeyen, belirsiz ama bir o kadar da korkutucu bir varlık olarak şekillendirilmiştir. Ama bu isim birçok uzmanın görüşüne göre muhtemelen gerçek bir tanrıdan ya da şeytandan çok Arapça Muhammed kelimesinin Batı dillerindeki çarpık bir biçiminden türemiştir. Baphomet, Mahomet. Yani dönemin Avrupa'sında Müslümanlara ve İslam'a dair düşmanca algının bir korku nesnesine dönüştürülmesidir. Tapınakçılar doğuda uzun yıllar savaştığı için onlara İslam'a bulaşmış sapkınlar denmiş ve Baphomet buna dayalı bir uydurmayla doğmuştur. Ancak asıl Baphomet figürü bundan tam 500 yıl sonra 19. yüzyılda Fransız okültist Eliphas Levi tarafından çizilir. Bugün internette gördüğümüz keçi başlı o meşhur imge ilk kez 19. yüzyılda onun kaleminden çıkar. Levi'nin Baphomet'i doğrudan şeytan değildir. Aksine karşıtlıkların birliğini temsil eden ezoterik bir semboldür. Erkek ve dişi, iyi ve kötü, yukarı ve aşağı, karanlık ve aydınlık hepsi bu varlığın bedeninde birleşmiştir. Bir eli yukarıyı, diğeri aşağıyı gösterir. Yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu hermetik söz Baphomet'in özüdür. O doğanın dengesini, zıtların birliğini, bilgeliğin sırlarını temsil eder. Bedeninde hem süt veren bir anne hem de kudretli bir baba vardır. O şeytan değil, insanın içsel dengesinin simgesidir. Ama Levi'nin çizimi zamanla kontrolünden çıkar. Modern satanizm bu imgeyi sahiplenir. Özellikle 1966'da Anton LaVey'in kurduğu Church of Satan yani Şeytan Kilisesi Baphomet'i resmi sembol olarak benimser. Baphomet'in başı ters çevrilmiş bir pentagramın ortasına yerleştirilir. Artık o şeytani bir varlık olarak algılanmaya başlar. Popüler kültür sembolü tam anlamıyla şeytanla özdeşleştirir. Oysa Baphomet'in şeytanla hiçbir doğrudan bağı yok. Ne Hristiyanlıkta, ne Yahudilikte, ne de İslamiyet'te Baphomet adında bir iblis, bir varlık ya da bir hikaye geçmez. O tamamen Batı ezoterizminin ve kültürel korkuların doğurduğu bir semboldür. Yani şeytanlaştırılmış ama şeytan olmayan, tanrılaştırılmış ama tanrı olmayan bir figür. Modern dünyada ise Baphomet hala güçlü bir semboldür. Kimileri için anarşinin, otorite karşıtlığının, dogmalardan kopuşun simgesidir. Kimileri içinse iblisi bir tarikatın açık işareti. Bazı komplo teorilerine göre Baphomet, Masonların, Illuminati'nin, satanistlerin, Hollywood'un, gizli hükümetlerin sembolüdür. Ancak tarihsel olarak bakıldığında bunların hiçbirinin somut bir temeli yoktur. Hepsi korkunun, belirsizliğin ve simgesel anlatıların birleşimiyle oluşan bir gölgeye tutulan projeksiyondur. Belki de bu yüzden tam da Baphomet bu kadar ilgi çeker. Çünkü bir varlık değil, bir ayna gibi. İçine baktığında herkes kendi karanlığını, kendi korkusunu, kendi özgürlük arayışını görüyor. Baphomet ne bir tanrı ne de şeytan ama sınırda ve sınırda duran her şey gibi dikkat çekici. Çünkü sınır korkutur ve çağırır. Belzebub ya da Belzebub. Kulağa hem alaycı hem uğursuz gelen bu isim bugün şeytan dendiğinde akla gelen en popüler figürlerden biri. Kimi kaynaklarda cehennemin ikinci büyük lordu, kimilerinde Lucifer'ın sağ kolu,
bazılarında ise doğrudan şeytanın ta kendisi. Ama aslında Beelzebub her şeyden önce bir isim savaşıdır. Düşmanın adını değiştirmek, onu aşağılamak, Tanrı'yı iblise dönüştürmek gibi mesela. İsmin kökeni bu gerçeği açıkça gösterir. Beelzebub İbranice Baal-Zevu şeklindedir. Baal efendi, lord anlamına gelir. Zevu ise sinek, yani doğrudan çevirisiyle sineklerin efendisi. Ama burada bir çarpıtma vardır. Çünkü bu ismin orijinali aslında Baal-Zebul'dur. Yani yükseklerin efendisi, yücelerin lordu. Zebul, eski Sami dillerinde gökleri, tapınağı ve ilahi meskeni temsil eden bir kelimedir. Zebul, yüceliği ifade ederken Zuvuv yani sinek aşağılık ve pislikle ilişkilidir. Bu isim düşman bir inanca dair yapılan bilinçli bir alaydır aslında. Peki bu alay kime yönelik? Beelzebub ya da Beelzebub muhtemelen Filistinlilerin tanrısı Baal'a karşı geliştirilen bir aşağılama taktiğidir. Eski ayette özellikle 2. Krallar kitabında İsrail kralı Ahazya'nın hastalanınca Ekron'un tanrısı Beelzebub'a danıştığı anlatılır. Yahudi anlatı bu eğilimi ağır bir sapkınlık olarak görür. Tanrı varken başka bir tanrıya mı danışılır? Ve işte tam bu noktada tanrının adı çarpıtılır. Zebul, yücelik kelimesi Zubu, sinek kelimesine dönüştürülür. İlahi olan aşağılanır. Sineklerin efendisi pislik içinde gezen, ölülerin üzerinde vızıldayan, hem mecazi hem fiziksel olarak yozlaşmış bir gücün adı haline gelir. Bu sadece dilde değil, teolojide de bir savaştır. Zamanla bu isim sadece bir aşağılama değil, bir karakter haline gelir. Özellikle Yahudi demonolojisinde Beelzebub, iblisi varlıklar hiyerarşisinde önemli bir figür olur. Ancak asıl çıkışını Hristiyan demonolojisinde yapar. Yeni Ahit'te özellikle Matta ve Luka İncil'lerinde Beelzebub şeytanların prensi olarak anılır. İsa mucizeler yaparken onu kıskanan bazı ferisiler şöyle der: bu adam cinleri ancak Beelzebub'un yani cinler reisinin gücüyle çıkarıyor. Bu iddiaya karşılık İsa cinleri cinlerle kovmanın içsel çelişkisini vurgular ama Beelzebub ismi artık iblislerin lideri olarak da yerleşir. Orta Çağ'a gelindiğinde Beelzebub artık klasik cehennem hiyerarşisinin üst katmanlarında yer alan bir figürdür. Özellikle John Bayer gibi demonologların listelerinde o cehennemin başbakanı ya da Yüce İblisler Divanı'nın üyesi olarak geçer. Kimi zaman yalanın efendisi, kimi zaman zehirli düşüncelerin kaynağı, kimi zaman da ölümcül hastalıkların taşıyıcısıdır ve hala sinekler onunla özdeşleştirilir. Sinek burada sadece fiziksel bir pislik değil, zihinsel bir bozulmanın da sembolüdür. Durmaksızın vızıldayan, rahatsız eden, kirleten bir figür gibidir. İnsanın ruhuna musallat olan, kovsan da geri gelen karanlık bir titreşim. Modern çağda ise Beelzebub hem ciddi hem alaycı bir figürdür. William Golding'in Sineklerin Efendisi adlı romanı ismini doğrudan bu karakterden alır. Romandaki Beelzebub çocukların içindeki vahşiliği simgeler, yani dışarıdan gelen bir şeytan değil, içimizde büyüyen bir karanlık. Bu Beelzebub'un evriminde önemli bir dönüm noktasıdır. Artık sadece dışsal bir tehdit değil, içsel bir çürümedir de aynı zamanda. Satanist geleneklerde Beelzebub bazen Lucifer'ın eşiti, bazen onun bir yönü, bazen de algıların efendisi olarak tanımlanır. Kimi okült geleneklerde zekanın, aldatmanın ve yıkıcı entelektüel kaosun ruhudur. Öyle ki bazı büyük kitaplarında Beelzebub'un insanlara görünmeyeni gösterme ya da delilik yoluyla bilgi verme gücüne sahip olduğu yazılır. Peki bu isim neden bu kadar uzun süre hayatta kaldı? Belki de Beelzebub'un gerçek gücü bir tanrıyı unutturmak değil de onu karikatürleştirerek hatırlatmak olmasıdır işi. Belki de Beelzebub tarihin en büyük karalama kampanyasının ölümsüz sembollerinden biridir. Çünkü kelimeler şekil değiştirir ama niye sabit kalır? Yüceliği al ve sineği çevir. İlahi olanı sapkın yap ve sonra adını dünyaya şeytan olarak fısılda. İşte Beelzebub'un yükselişi bir tanrının düşüşünden doğar ve bu düşüş insanın zihninde de hala vızıldar. Böylece şeytanın 20 yüzünden ilk onunu birlikte inceledik. Kimi zaman gökten düşen bir melek, kimi zaman ateşten yaratılmış bir varlık, kimi zamansa eski bir tanrının unutturulmuş sureti olarak karşımıza çıktılar. Her biri kendi döneminin korkularını, çatışmalarını ve inanç krizlerini taşıyordu. Ama bu ilk bölümdü. Çünkü karanlığın isimleri saymakla bitmiyor. İkinci bölümde halk efsanelerinden çıkan Mephistopheles'ten pagan tanrılarından dönüşen Pan ve Set'e kadar şeytan figürünün yeni ve çarpıcı yüzleriyle tanışacağız. Şeytanın hikayesi tabii ki bitmedi. Bir sonraki bölümde karanlık biraz daha
derinleşecek. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.